Ben Kaan. Kaan Yılmazcan, öyle başlayayım bari. Dansçıyım, drag queen performans dansçısıyım. Performans sanatları gibi değil ama işte sahnede bir karakterim üzerinde bir performans sergiliyorum. Yani bu karakter sayesinde aslında hani bir yerlerdeyim ve bir işler yapıyorum. 16-17 yaşımdan beri aslında tam olarak yapıyorum bunu ama tam olarak profesyonel anlamda 3-4 senedir kendimi buna uygun görüyorum. Daha öncesinde zennelikle başladım. İlk oryantalle başladım zaten buna. İyi bir şey orada da Sütse'de kaydettim ama benim için önemli olan asıl başlangıç bu ilk makyaj malzemeleriyle ve hani o kostümlerle, o sahneyle kavuştuktan sonra başladı asıl maceram yani. Benim için güzel olan kısmı, yani bunu yakaladığım kısmı, bunu yaparken insanların beni çok beğenmesi ve buna gerçekten uygun görmesi. Bu beni birazcık gazladı aslında. Underground bir mekanlarda normalde vestiyerlik yapıyordum. Ve orada bana soran herkese hani ek iş olarak yapıyorum bunu. İşte ben bir dansçıyım falan diyordum, hani sallıyordum yani, dansçıyım falan diyordum. Bir gün de şöyle bir fırsat doğdu elime. Bir kostümcü keşfettim Taksim'de. Ve oradan 2 tane oryantal kostümü kiraladım. Ve tanıdığımız bir bar sahibi arkadaşıma da böyle bir şey yapmak istiyorum oryantal. Hani böyle bir zenne gecesi düzenleyebilir miyiz benim adıma? Ve birkaç çevrem de gelir falan. Neyse yaptık böyle bir gece. Ve orada tanıştığım bütün underground çevremi de çağırdım buna. Hepsi de geldi. Ve İlk oryantal performansımı öyle yaptım. Çok da güzel karşılandı. Yani çok garip. Aslında elektronik house müzik dinleyen böyle insanları toplayıp böyle onlara oryantal performans sunmak biraz garipti ama güzeldi. Herkes de beni sonuna kadar destekledi ve ardından zaten onunla birlikte benim bu dans serüvenim başladı. Ben Nez'in hayranıyım bu arada. Gerçek anlamda hayranıyım Nez'in. Çünkü biraz içine girdiğiniz zaman Nez'in gerçekten çok, hani ben de tanıştıktan sonra bunun farkına vardım. Gerçekten ne kadar kültürlü, ne kadar hani yani sanatçı bir insan olduğunun farkına varabiliyorsunuz zaten. Fakat ben küçükken de işte hani o Nez'in o işte götünü böyle televizyonda vura izlediğimiz videolarından böyle baz alarak ben zaten hani çocukluğumdan beri böyle bir kıvraklığım vardı, hani bir kıvrak bir şeyler yapasım vardı. Bu da bunun patlaması olarak düşünüyorum ki Nez'le tanıştıktan sonra zaten Nez'in de direkt suratını tutup ilk kuliste Nez'e şey demiştim, hani sen benim çocukluk idolümsün falan böyle. Ben gece kulübünde çalışırken o zaman daha high heels, işte topuklu ayakkabıyla, işte normal görüntünde daha makyajlı, yine avantgard kostümlerle dans eden bir slim fit dansçı oluyorsun, go-go gibi. Fakat bir yılbaşı arifesinde işte bir hafta kala filan baş drag queen dansçı işi bıraktı. Ve onun şovunda da hani bütün şeyi bilen bendim, işte koreografiyi, çünkü onun içinde yer alıyordum. Ve patronum bana hani öyle bir şey söyledi, hani sen yap bunu dedi filan, böyle öyle gelişti aslında. Yani ben ilk ona giriştim ve kafamda böyle demir metalden böyle bir şey vardı, böyle bayağı ağır bir şey böyle. Onunla ilk drag queen performansımı sergiledim yılbaşında ve ondan sonra benim buna uygun olduğumu düşündüler. Yani onlar düşündü aslında, beni itiklediler buna. Ben de bir yapalım, gidelim bakalım nereye kadar gidiyor filan diye buraya kadar geldim. Kaan olarak aslında dans yeteneğimin olduğunu düşünmüyorum. Şöyle, yani Kaan olarak dans etmeyi sevmiyorum. Yani Kaan olarak hani kalkıp da işte bir şeyler yapayım, insanlara bir şeyler göstereyim filan, hiç böyle bir şeyim yok. Kendimi de rahat hissedemiyorum onu. Ama fakat bu Cia'ya dönüştüğüm zaman yani yapamayacağım bir şey yok anlamına geliyor. Bu bana biraz özgüven yüklüyor mu? Onda değilim. Ben her zaman özgüvenli bir insanım. Bu sadece insanlara görünüş olarak hem öyle bir şey sunduğumda
hem dans ederken de o görünürlükte bir şey sunduğumda onun hazzını aldığım için belki de Kaan olarak yapmak istemiyorum. Bunu Gia olarak yapmak istiyorum sadece. Gia benim pazarlama şeyim yani, satış şeyim yani. İnsanlara bununla sunmayı daha uygun görüyorum yani görsel olarak çünkü yüksek, ne bileyim insanların hani dikkatini çekebilecek bir şey yani bir karakter, bir görünüşe sahip ve hani onun üzerine de yakışan bir şey karakterde. Öyle oluşturdum yani o karakteri. O yüzden satış ve pazarlamamı Gia üzerinden yapıyorum. Bence Gia mutlu. Bence Gia çok mutlu çünkü o normal zamanda karşılaştığı hiçbir şeyle karşılaşmıyor. Yani şöyle normal hayati işte durumlarıyla hep Kaan ilgileniyor. Kaan evirip çeviriyor, Kaan toparlıyor, Kaan işte götünü kurtarıyor gibi. Yani burada ikinci bir karakterden, yani ikinci bir kişiden bahsediyormuşuz gibi ama ben aslında kendimin menajeri gibiyim ya da kendimin işte nasıl söyleyeyim, evirip çeviriyor. Kendimin annesiyim yani öyle söyleyeyim size. Ben onun götünü topluyorum. O da en iyi şekilde insanlara sunum yapıyor. Ya bence yani daha hala çözülememiş bir şeyler var. Bana da çok garip geliyor. Bazen çünkü ben Sabancı Üniversitesi'ne konuşma yapmaya gittiğimde canlı olarak yani pandemi daha girmediğinde Sabancı Üniversitesi'ne işte Yaşayan Kütüphane etkinliği adı altında bir şeye gittim ve orada bana şunu sordular. Hani normal zamanda böyle dolaşmak hani filan böyle bir an beynim yandı. Hani normal zamanda ben böyle dolaşmıyorum ki daha oradaki insanlar hani şunu kavrayamamışlar. Hani drag queen olarak benim oraya gitmemdeki sebep insanlar çünkü beni öyle görsün. Çünkü onun için geliyorlar. Benim için değil, Kaan için değil, Gia için geliyorlar. Ve Gia'yı görmek zorundalar orada. Atıyorum Zoom toplantısında da olsun. İnsanlar benimle görüşmek istediği zaman hani Gia'yı görmek istiyorlar. Beni değil. İnsanlara biraz daha cesaret verebileceğimi düşünüyorum. Hani bakın ben böyleyken böyle bir şey yapabiliyorum. Bu yapılabilir bir şey. Bunun cesaretini verdiğimi düşünüyorum. Bunun toplumsal açıdan da bir hani sıkıntı. Onlar her zaman şey düşünür yani toplumsal baskı şey bilmem ne filan böyle bir durumumuz var ya bir LGBT topluluğu olarak. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bakın hani bu şekilde de var olabiliriz. Hani bu şekilde de sürdürülebilirliğiniz olabilir. Bu şekilde de görünebilirliğiniz olabilir. Her şey illaki en uç seviyede olması gerekmiyor gibisinden. Ben aslında bu algıyla, bu tabuyu aslında biraz daha ortaya koymak istiyorum insanlara. Selam, ben Cihan Düzine, gördüğünüz gibi. Kendimi drag queen performans sanatçısı olarak ifade ediyorum. Yani yaptığım işi böyle aksettiriyorum. Şunu çıkartayım da daha göz göze daha net bir şey konuşabilirim diye. Yaklaşık 4-5 senedir profesyonel anlamda bu işi yapıyorum. İnsanlara böyle bir sunum, böyle bir görselde dans performans sergiliyorum. Dans etmek benim için aslında başlıca bir iş değildi. Daha sonradan bu iş haline dönüştü. Aslında zevki bir şey olarak yapıyordum. Bunu hani görsel olarak güzel bir şey sunabildiğim kadarıyla, insanların bunu bana empoze ettiği kadarıyla güzel bir şey yaptığımı düşünerek böyle devam ediyordum. Tabii bir noktadan sonrası bu artık hani maddi açıdan hani çünkü kriteriniz arttıkça, çalışma alanlarınız genişledikçe çünkü bir nevi buna maddiyat harcamanız gerektiğini de farkında oluyorsunuz ve bundan dolayı da işe de dönüşüyor ama zevki bir işe dönüşüyor yaptığınız şey. Biraz sadece mental olarak yorgunluk çekebiliyorsunuz sadece. Hepsi bu. Fakat onun dışında geri aldıklarınız mükemmel derecede sizi tatmin ediyor diye düşünüyorum. En azından beni.
Aslında yaratıcı olmayı seviyorum, öyle söyleyeyim ben size. Yani dans etmek bunun bir parçası, yaratıcı olmak beni en çok tatmin eden şey. Yani kostümlerimle, saçımla, makyajımla, işte duruşumla, kendimi ifade edişimle, konuşmamla böyle bu hepsi bir bütün haline geldiğinde beni aslında tamamen tatmin ediyor. Dans bunun bir şeyi sadece, içinde bulunan bir işte alt başlığı gibi düşünüyorum. Dans ederken sahnede aslında ciddi bir şekilde böyle hani bir şeye kilitlenmişken, böyle hani o aurayı vermişken, o nasıl diyeyim, açıkçası yani seksiliği böyle katmışken sahnede, onu insanlardan alırken böyle o an böyle insanların gözlerinin içine bakıp böyle gülümsemek, o seksiliği bozup bir anda tatlı bir insan olmak ve onlarla hani iletişim halinde olduğunu göstermek böyle hoşuma gidiyor. En zevk aldığım şeylerden bir tanesi budur. Çünkü insanlar da bunu söylüyor. Yani o kadar ciddi dans ederken birden hani ne düşünüyorsun dans ederken ve birden ne oluyor da gülümsüyorsun falan. O tamamen benim insanlarla olan sahnedeki iletişimimi doğru sağlamakla alakalı. Onları kaybetmemekle alakalı. Beni motive eden, gerçekten o mottoyu hala bilmiyorum. Beni motive eden şeyin ne olduğunu bilmiyorum. İnsanların yaklaşımı olabilir. İnsanlardan böyle bir güzelliği kaçırmak, yani göz ardı etmek herhalde birazcık bana bencilce geliyor. Ulaşılmaz, kendini beğenmiş, burnu havada, hiçbir sıkıntısı, sorunu yok, tasası yok. Böyle hani hayatı sadece bunu sunmak için gelmiş, bunun için var olmaya çalışan biri olarak görürdüm ve böyle tanımlardım ki böyle tanımlanıyor bence. Ama zaten de öyle. Baktığın zaman evet böyle biriyim. İnsanlara hiçbir zaman bu halimle acitasyonu, dramalı hiçbir zaman yaşattırmak istemem. Çünkü beni görmek istedikleri gibi gösteririm herkese. Yani ben bir sunumun içindeyim. Yani bu benim bir varoluşsal bir deney aslında bu baktığın zaman. Benim için Gia öyle bir şey. Ve bunun bütün yükünü Kaan çeksin. Anladın mı? Hani bütün toparlayışını, bütün yapılması gerekenleri o yapsın. Ben sadece ekranın önüne geçtiğimde, insanların önüne geçtiğimde onlara hayatlarından farklı olan bir şey sunmak açısıyla vereyim yani. Hayata farklı bir açıdan vereyim onlara. Benim bu zamana kadar hiç sevgilim olmadı. Yani bu kayıtlara geçsin zaten var her yerde. Hiçbir zaman sevgilim olmadı. Bir sevgili arayışım olmadı aslında. Çünkü beni sahnede gören insan beni Gia olarak beğenecek. Normal beni tanımayacak. Sadece yarattığım, var olmayan bir karaktere aşık olabilecek. Onun da o sürdürülebilirliğini sağlamak için ben de tabii ki de ona hani ilgi göstermeyeceğim ve beni her hafta sonu gece kulüpte gördüğünde veya da bir etkinlikte bir yerde gördüğünde beni ben Gia olarak tanıyacak ve onun hayatında öyle bir yer edineceğim. Öyle bir sevgi de kazanacağım. Ama asıl beni gerçekten sevmek isteyen bir insan varsa benim hayatıma karışacak. Kaan'ı da tanıyacak, görecek, bilecek. Nasıl bir yaşam sürdürdüğümü anlayacak. Nasıl bir mantıkta, nasıl bir dünya görüşünde olduğumu görecek. Ona göre. Çünkü zaten ben zaten normalde Kaan'ım. Bu sadece bir neden halüsinasyon değil yani bir şey. Bu holografik bir şey yani, anladın mı hani sunduğum şey. Yani tamamen geçici. Gia olduktan sonra yani işte kuliste böyle şey yapıyorum filan, hani kendimi düzeltiyorum filan, o ana kadar bir şey yok. Ama sahneye çıktığım andan itibaren hiçbir şey düşünmüyorum. Ne verebilirim, ne katabilirim, nasıl eğlendirebilirim, nasıl insanları çekebilirim. Sadece bu matematikte gidiyorum yani. Olay tamamen aslında Gia'nın varlığını herkese gösterebilmek. Kaan'ın öyle bir sorunu yok yani. Kaan olarak hani umursamam. Zaten yeteri bilinçte ve bilgide bir insan olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden de insanlarla hani bir şeylerin sohbetini etmek, muhatabını olmak veyahut da ne bileyim sürdürülebilirlik bir arkadaşlık konusunda hani yani çok da sorun görmüyorum. Yani Gia olarak öyle değil. Gia olarak herkesi kazanmak zorundayım. Bir gün biteceğinin farkındayım aslında Gia'nın. Bu beni korkutuyor. Şöyle korkutuyor. Eğer hiçbir şey başaramamış bir şekilde biterse bu beni korkutur. Başaramamaktan kastım şu.
Avrupa'da görüyoruz böyle drag queen insanların hani ne kadar açıldığını, ne kadar toplumun içinde var olduğunu filan. Ben de aynı şeyi burada yapamazsam buna üzülürüm. Yani bu şekilde farkındalığımı sağlatamazsam, görünürlüğümü kazandıramazsam insanlara, bu beni üzer. Böyle biterse eğer. Geçtiğimiz işte 15 Mart'ta gece kulüpleri kapandı. Bunu yazdım, yani save the date yaptım, bunu kendime yazdım. O zamandan itibaren aslında kendime bir çöküş yaşadım. Üreticilik anlamında kendimde hiçbir şey üretmemeye başladım. Bittim, yani tükendim. Çünkü benim her şeyim buymuş. Ben onu fark ettim. Bütün hayatım ben buna adamışım resmen. Onu fark ettim. Ve biraz üzücü oldu benim için. Büyük bir üzücü, yani üzücü oldu ama kaybetmedim. Aktivasyonumu kaybetmedim. Kaybetmek istemedim. Çünkü seviyorum. Bu zamana kadar bunun için çok mücadele ettim. Buraya gelebilmek için, insanların beni sevebilip benimle keyif alabilmeleri için çok çalıştım. Gerçekten bunun için çok çalıştığımı düşünüyorum ve hep tek başımaydım. Hep bireyseldim. Ne yaparsam yapayım. O yüzden de kaybetmek benim için çok üzücü olurdu. Ama kaybetmedim. Aktivasyonumu, görünürlüğümü bir şekilde devam ettiriyorum böyle. Sizler sayesinde en azından. Hani kendi yaptığım birkaç proje sayesinde. Bu pandemi sürecinde işte dans etmediğim kısımda GMAC adında bir YouTube projemiz başladı. Görünürlük kazandık. Tekrardan bir G aktivasyonumu tekrardan sağladım. İnsanların beni tanıma. Şöyle sadece üzücü olan kısmı şu. İnsanların beni yeni tanıyor olması şöyle bir düşünceye itiyor insanları. Hani yeni keşfettiler. Ben sanki yeni var olmuşum gibi falan. Bu birazcık üzücü. Aslında ben yeni var olmadım. Sadece hani vardım ama şu anda hani siber dünyada, işte sanal dünyada varım tekrardan. Görünürlük kazandım. Şu andan keyif almıyorum. Bunu açıkça söyleyebilirim. Yani bir senedir falan böyle. Asla keyif almıyorum. Melankolik bir durumda olduğumu düşünüyorum. Melankolinin içinde olduğumu düşünüyorum. Depresyonda değilim. Hiçbir zaman depresyon yaşamam. Çünkü vaktim yok buna. Sürekli çalışmak, sürekli kendimi nasıl denir? Kendime yetişmek zorundayım. O yüzden de bazı şeylerde vakit bulamıyorum bu konularda. Ama şu an mutlu değilim ama tekrar olacağım. Olacak mısın? Evet, inanıyorum. Ben hiçbir zaman inancımı kaybetmedim bu arada. Hayatımın her noktasında ne olursa olsun hiçbir zaman inancımı kaybetmedim.